Merhabalar, bu haftaki kentler turumuzu şehrin içinde ama terk edilmiş devlet hastanelerinden şehrin dışına taşmış ama şirketleşmiş hastanelere, oradan da dünyanın dört bir köşesindeki aşı merkezlerine yapıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Vizörün arkasında yine Yahya Kuriş var. Bu hafta yine Mersin'in bir köşesinde, kent merkezinde eski devlet hastanesinin hemen önünden yapıyoruz. Burası 2013'te açılan şehir hastanesinden sonra terk edilmiş bir alana döndü. Bir takım birimler var içinde ama herhangi bir sağlık hizmeti sunulmuyor. Ve bu şehrin merkezinde çok erişilebilir devlet hastanesinin yerine daha önce çöp bölümünde hatırlayacak olursanız uzaktan gördüğümüz şehrin çok dışındaki bir şehir hastanesine taşındı buradaki birimler. Ve bu birazcık görüntüde paylaşırız sizle. Bütün alan şu anda bir çöküntü alan olma yolunda. Esnaf kapalı, dükkanlar boş ve dahası sağlığımız açısından da önemli bir zafiyet söz konusu. Şehir hastaneleri çok tartışılıyor, hepimizin malumu. Çünkü çok uzakta, kentin genelde dışında alanlara taşındı. Yap, işlet, devretle şirketlerin yönetimine bırakıldı. Buna dair çok tartışma var. Hem oralarda sunulan sağlık hizmetleri bir tartışma konusu. Aynı zamanda da bu eski hastane binalarının yerlerinin ne olacağı, nasıl bir ranta alet olabileceğine dair korkulu tartışmalar yürüyor. Stadyumlarda da aynı şeyi konuşmuştuk. Hastanelerde de aynı şey. Toplumsal yaşantımızda sosyal devlet adına çok önemli işlevler barındıran bu tesisler, bu mekanlar tasfiye ediliyor ve yerlerine tam olarak kamusallıkla özdeşleştiremediğimiz işlevler yükleniyor. Burasının akıbetinin de o olmasından korkuyoruz açıkçası. Sadece kent açısından, mekansal anlamda da bir tartışma yürümüyor sadece. Sağlık politikaları açısından da sorgulanıyor şehir hastanelerinin konumu, ölçeği açısından. Örneğin geçen hafta 21 Mayıs'ta Türk Tabipler Birliği bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Pandemide şehir hastaneleri başlıklı bir anket çalışmasıydı söz konusu olan. 230 tane sağlık emekçisine bu anket yollandı. Online yapılan bir anketti. Ve o anketin sonucunda toplum sağlığı için uygun olmayan şehir hastanelerinden en kısa zamanda vazgeçilmelidir diye bir sonuç çıktı. Türk Tabipler Birliği Başkanı sevgili hocamız Şebnem Korur Fincancı, şehir değil şirket hastaneleri diye adlandırıyor bunları ve bunun sağlık politikalarına yansımasını da anketin sonuçlarından öğrenebiliyoruz. Öyle ki sağlık çalışanlarının %96.3'ü bütün bu süreçte tükenmişlik halinden muzdarip. Bütün bu süreçte gerçekten insanüstü bir çabayla sergiledikleri emeklerin karşılığında genelde şiddet mağduru oluyorlar. Oysa bütün bu süreçten sağ salim çıkabilirsek onlar sayesindedir. Onu akılda tutmak lazım. Ama dahası bu tükenmişliklerinin üzerinde şehir hastanelerinin de önemli bir rolü olduğunu, daha doğrusu payı olduğunu anlıyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının %43.8'i pandemi döneminde şehir hastanelerinin mekansal büyüklüğünün sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkilediğine dair görüş bildirmiş. Yine aynı anket sonucunda sağlık çalışanlarının %81.7'si bu hastanelerin şehir dışında olması sebebiyle uzun süreli toplu taşıma gerekliliği, yani toplu taşıma yolculuk yapması gerekliliği enfeksiyon riskinin arttırdığını inanıyor. Sağlık çalışanları bunu gözlüyor ve son olarak da %63.5'i hastanelerin büyük yatak ve refakatçi sayılarının fazlalığının bulaş riskini arttırdığını düşünüyor. Dolayısıyla aslında bütün bu süreçte yoğun bakım yatak kapasitesi açısından, servislerin yatak kapasitesi açısından bir şans gibi değerlendirilen, bunun payı yadsınamaz, şehir hastanelerinin ölçeği başka bir açıdan hem uzaklıkları hem de çok fazla insanın bir arada olmasından kaynaklı olarak riski arttırdığını, bu pandeminin ağırlığını arttırdığını söylüyor. Tabii sadece
toplu taşıma diyoruz ama toplu taşımanın varlığı da bir soru işareti. Öyle ki 9 Mayıs'ta yine sevgili hocamız Kayahan Pala'nın bir tweetine rastladım. Bursa'daki şehir hastanesine yapılacak metronun ihalesinin yenilendiğini ve bu yeni ihalenin de 1 milyar 950 milyonluk bir bütçeyle sonuçlandığını paylaşmış. Bu öyle bir rakam ki şehir hastanesini oraya yapmaktansa bu bütçeyle şehir merkezinde 500 yataklı 4 hastanenin yapılabileceğini söylemiş sevgili hocamız. Dolayısıyla bir kaynak transferi var. Bu kaynak transferinin işte bu yap işlet devret sürecinde bir takım şirketlere aktarılmasına dair soru işaretleri var. Ama onun haricinde çok daha işlevsel olabilecek, çok daha etkili olabilecek sağlık birimlerinden feragat anlamına geliyor. Kayahan Hoca'nın bu paylaşımı da buna dikkat çekiyor. Tabii bu hastane birimlerinin ölçeği yerine dair tartışma devam ederken bir sabah Turizm Bakanlığı'nın gel aşılayayım kampanyasıyla karşılaştık. Uzun sürmedi. Kaldırıldı tabii o lina. Hepiniz görmüşsünüzdür. Tekrar etmeye gerek yok. İşte turizm çalışanlarının, turizm emekçilerinin aşılı olduğuna dair bilgiyi içeren maskeler takacağı ve dolayısıyla turistlerin de gönül rahatlığı içinde memleketimize gelebileceklerine dair bir çağrı denemesiydi. Ama yoğun eleştiriler sonucu bu kampanyadan vazgeçildi. Tartışması yürüyor. Tabii soru işaretimiz baki. Yani evet, turizm gelirlerinin ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu yadsıyamayız. Ama çocuklarımızı emanet edeceğimiz öğretmenlerimiz, bütün işlerimize, bütün şu andaki ihtiyaçlarımıza cevap veren taşıma emekçilerinin aşılanmadan, yani bizim sağlığımız söz konusu, çocuklarımızın hem fiziksel hem ruh sağlığını düşünmeden turistlerin sağlığını düşünerek bir aşı kampanyası yapmanın çok da anlaşılabilir olmadığını düşünüyorum. Nerede sorusu, yani aşımız nerede? Paraya ihtiyacımız var. Paramız, milyar dolarlarımız nerede? Bu nerede soruları ne yazık ki arka arkaya sıralanmaya devam ediyor. Tabii biz bu aşılarla ilgili tartışmaya devam ederken bütün dünyada bambaşka uygulamalar gözümüze çarpıyor. Önce isterseniz New York'a gidelim. 7 Mayıs'ta Guardian'da yayınlanan bir habere göre New York Belediye Başkanı turistlere, New York'u ziyaret edecek turistlere o New York'un dünyaca ünlü Empire State, Times Square gibi binalarının önünde aşı olma imkanı tanıyacağını açıklamış. Yani siz aşısız bir şekilde New York'u ziyaret ederseniz eğer, orada o büyük manzaraya karşı selfinizle beraber aşı yaptırabilecek misiniz? Böylece bu tür müzelere, kapalı alanlara girmek için gereken aşıyı da orada ücretsiz olarak olma imkanına sahip olacaksınız. Çünkü New York açık alanda sosyalleşme kısıtlamalarını kaldırdı ama kapalı alanlardaki etkinliklere girmek için aşılı olmanız veya virüsü atlatmış olmanızı belgelemeniz gerekiyor. Öyle ki sadece turistik binaları değil, işte Yankees'lerin ya da Mets'lerin maçına gitmek isterseniz ve stadyumda aşı olursanız bu maçlara da ücretsiz olarak katılabileceğinizi öğreniyoruz. Ya da işte Ulusal Doğal Tarih Müzesi'ne girerken de orada aşı olursanız yine müzeyi de ücretsiz olarak gezebileceğinizi öğreniyoruz 7 Mayıs tarihli Guardian haberinden. Beijing'de, Çin'de bu sefer insanlara değil binalara akreditasyon verilmeye başlamış. Bir esnafın, bir iş yerinin, çalışanlarının aşılanma oranı belli bir yüzdeyi geçtiğinde ya da tamamı aşılandığında yeşil bir sertifika veriliyor. Böylece siz bir esnafa ziyaret etmeden önce, bir iş yerine ziyaret etmeden önce oradaki aşılanma oranını daha girerken görebiliyorsunuz. Bunu insanlar için yapmışlardı. İşte siz karantina bölgesinden çıkmak için bu farklı renklerdeki kodları bizdeki birazcık Hayat Eve Sığar uygulamasına benzer bir uygulamayla zaten uzun zamandır yürürlükteydi. Şimdi binalara da böyle bir sertifika vermeye başlamışlar. Avrupa Birliği bu dijital sertifika, Covid sertifikasının sorumluluğunu ulusal hükümetlere bıraktı ve bunun ilk örneği de Hırvatistan'da hayata geçmek üzere. Hırvatistan bütün ülke genelinde geçerli olacak dijital sertifikayı uygulamaya başladı. Böylece bütün vatandaşlarının bağışıklık durumunu, aşı durumunu gösteren dijital bir araca sahip olacak Hırvatistan. Bu uygulamadan sonra 15 Mayıs'tan itibaren farklı denemelere girişiyorlardı. İşte bir takım düğünler, bir takım gösteriler yapılacak ve o gösterilerde bu dijital sertifika kullanılacak. Daha sonrasında o etkinlikten sonra ortaya çıkabilecek bulaş
risklerini tespit etmeye çalışılacağını da öğreniyoruz. Tabii ki hem turizm açısından hem de sosyal yaşantımız açısından bu kadar önem kazanan dijital aşı sertifikalarının veya genel olarak matbu aşı sertifikalarının sahtesinin çıkmasını beklemekte normal. Keza İngiltere'de her gün ortalama olarak 100 tane bu tür sahte belgeye rastlandığını öğreniyoruz. İngiltere'de havaalanı yetkilileri her gün artan miktarda bu tür sahte belgelere rastladıklarını da öğreniyoruz haberden. Böylece bunun da ekonomisinin, bunun da yasa dışı ekonomisinin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Öte yandan aşılama faaliyetleri sadece turizm amacıyla da yapılamıyor. Birçok ülke, birçok gelişmiş ülke kendi vatandaşlarının aşılanması konusunda ve bu aşıya dair soru işaretlerinin, tereddütlerin aşılmasına yönelik olarak birçok uygulamayı hayata geçiriyor. Birçok teşviki, birçok kolaylığı hayata geçiriyor. Bunlardan biri Amerika'da Wall Street Journal'ın 11 Mayıs tarihli bir haberinde Amerika'da aşı merkezlerine yapacağınız yolculuklarda eğer Uber, Lyft gibi araç paylaşımı sistemlerini kullanırsanız oraya gidişte veya oradan dönüşte ücretsiz seyahat edebilme imkanının sunulduğunu öğreniyoruz. Dahası New York'ta istasyonlardaki aşılama noktalarında aşı olan kent sakinleri bir hafta boyunca ücretsiz metro ve toplu taşıma kullanma imkanına sahip oluyorlarmış. Tabii bunun çok daha farklı boyutlara giden uygulamalarını öğreniyoruz. Geçen hafta Amerikan Emekliler Derneği'nin haber sitesinde mesela Ohio 5 kişiye birer milyon dolar vereceği bir piyango düzenlemiş. Dolayısıyla aşı olanlar bu piyangoda yer alabiliyorlar. 5 kişiden biriyseniz 1 milyon doların sahibi oluyorsunuz. Eğer gençseniz Ohio'daki üniversitedeki masraflarınızı üstleniyor Ohio devleti ve işte bütün o okuma, barınma, yemek, kırtasiye gibi ihtiyaçlarınız bu kapsamda yer alacak. Dahası bir takım şirketler çalışanlarına ücretli izin veya prim vermeye başlamışlar. Sizler işletmenizdeki aşılanan çalışanlara bu tür imkanı sunabiliyorsunuz. Bir takım kafeler, restoranlar aşı olduğunu belgeleyen müşterilerine ücretsiz tatlılar, ücretsiz biralar, hamburgerler ikram ediyorlar. Bunun en beni gülümseten örneği işte biliyorsunuz Amerika'da birkaç eyalette artık esrar serbest olarak kullanılabiliyor, ticareti yapılabiliyor. Bu eyaletlerinden bazıları aşı olanlara ücretsiz olarak sarma verebiliyormuş. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Fransa sadece aşıda değil, geçen hafta Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı açıklamayla 18 yaşındaki bütün Fransız gençlerin hesaplarına 300 euro yatırılacağını açıkladı. Bu harcamanın sadece kültür faaliyetlerinde kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Dolayısıyla büyük bir darbe alan kültür hayatını canlandırmak ve bu süreçte en çok zorlanan gençlere bir nebze olsun teselli etmek için 300 euroluk bir fonun ayrıldığını Fransa'dan öğreniyoruz diyelim ve birazcık bu haftanın kıraat bölümüne geçelim. Ankara Mimarlar Odası'nın yayını dosyanın bu son sayısının konusu tasarım kültürünün inşası, kamusal alan üzerine diyaloglar. Linki aşağıda bırakacağım. Tavsiye ederim izlemenizi. Çok ilginç, ilgi çekici yazılar, çalışmalar var. Yiğit Acar'ın editörlüğünde hazırlanmış bir dosya. İzmir'in kent tasarım kültüründen Milano'daki katılımcı bütçe yoluyla kentsel mekanları iyileştirme pratiğine veya 100. Yıl Mahallesi'ni yeniden düşünmek üzerine yapılmış ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin genç kadın araştırmalarının katıldığı bir projenin sonuçlarını dosyadan ulaşabiliyorsunuz. Tasarım kültüründen bahsetmişken sevgili arkadaşımız sevgili Osman Şişman'ın Yort Kitap macerasının son 2 mahsulünden bahsetmek istiyorum sizlerle. Birincisi Victoria Magnoga Lompigliani'nin Modernlik ve Kalıcılık, Şehir Mimarlık ve Tasarım kitabı Turgut Soner ve Erdem İngür çevirisiyle çıktı. Şehir hayatına tasarımsal müdahalelerden bahsediyoruz. Bunu yaparken hatırlanması gerekenler üzerine düşünen ve bunu düşünürken de yenileyin cazibesine kapılmadan onu sorgulayarak bir modernlik inşasının yapılıp yapılmadığını sorgulayan denemelerden oluşuyor. Tavsiye ederim. Diğeri de Andreas Gehlark'ın Mülkiyetin Bireysel Mekanları adlı kitabı Kıvanç Tanrıyar'ın çevirisiyle Türkçe'de yayınlandı Yort Kitap'tan. O da bir bireysel mekan, bireysel mülkiyet taşıyıcısı olarak çantaları
konu ediyor. Çanta demişken sevgili Mehmet Atlı'ya da, mimar akademisyen Mehmet Atlı'ya da bir selam yollayalım. Çünkü onun doktora tezinde de kendi gitar çantasının o mekansal hareketliğine dair çok ilginç bir bölüm vardı. Onun yayınlanmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim ve bu haftalık müsaadenizi isteyelim. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle, Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde yayınladığımız Kent Rasathanesi'nin bu haftada sonuna geldik. Ben Ulaş Bayraktar, kamera önündeydim. Sevgili Yahya Kuruş hemen arkasındaydı. Sizler de görüş, yorum ve önerilerinizi Instagram hesabımdan, Twitter hesabımdan veya e-mailimden bana iletebilirsiniz. Hepinize ilginiz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.